Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu runner modelini yapacağız. Daha önce sivri olarak paylaşmıştım. Şimdi düz olarak paylaşıyorum. Bu modeli benim gibi isterseniz bu şekilde boşluklara da püskül takabilirsiniz. İsterseniz sadece uçlara da püskül takabilirsiniz. İki şekilde de kullanabilirsiniz. Bunu istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Masa üzerinde kısa olarak da bu şekilde sarkan model olarak da kullanabilirsiniz. Bunu istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Bunu yaparken ben 2 milimetre koton ve polyester karışık makrome ip kullandım. %100 koton iplerle, polyester makrome iplerle, kağıt iple de olur. İstediğiniz iple yapabilirsiniz. 2 milimetre koton makrome kullandım. İpim yumuşak olduğu için 4 milimetre idealdi. Sizin kullandığınız 2 milimetre makrome iplerde 4 milimetre tığ küçük geliyorsa bunu bir tık büyüterek de yapabilirsiniz. Bu ölçüdeki bir runner için yaklaşık 500 metre ip gitti püskülsüz haline. Runner'ımın boyu püskülsüz hali 145 santim, eni de 37 santim oldu. Bunu istediğiniz uzunluk ve genişlikte yapabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Sizlerden ricam videoyu paylaştığım ilk gün beğen ve yorum yaparak destek olursanız videomuz daha çok kişilere erişir. Keşfete düşmemi sağlarsınız. Şimdiden yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Bu modelde iki ucun da bu şekilde bitmesini istediğim için ortadan başladım. İki yöne de bu şekilde gidiyor. Modeli bu şekilde ortadan başlayarak iki yöne doğru gittim. İki ucu da aynı oldu. İsterseniz bu şekilde yapmak istemiyorsanız, eğer benim gibi ortadan başlamak istemiyorsanız başlangıç kısmı bu şekilde olur. Bitiş kısmı da bu şekilde olur. Eğer o görüntüde hoşunuza gidiyorsa, ben 2-2 uğraşmak istemiyorum diyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben iki ucu da böyle bitsin istediğim için ortadan başladım. İlk önce bir yarısını sonra diğer yarısını yapıyoruz. Şimdi modelimizin yapılışına başlayabiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı bir marka ip kullanıyorum. 2 milimetre kalınlığında koton makrome ip kullanıyorum. %69 koton, %31 polyester ip. Bu şekilde ip kullanıyorum. İpimin kalınlığı da bu şekilde. Yakından göstereyim. İpin arkasında 2 ile 4 milimetre tığ kullanabilirsiniz diyor. Ben 4 milimetre tığ kullanacağım. Modele zincir çekerek başlıyorum. Taban, benim yaptığım genişlik için, taban kısmı için 49 zincir gerekli. Ben ekstra birkaç tane de ekstra çekerek zincir çekmeye başlayacağım. Bu şekilde 49 artı ekstra zincir çekerek geleceğim. Çekip geleceğim. 49 tane taban için çektim. Birkaç tane de ekstra çekiyorum, ne olur ne olmaz eğer yetmezse diye. Şu anda taban için çektim. 4 tane de dönüş için çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Bu 4 zincir bizim ilk trabzanımız sayılıyor. Tığımı 2 sefer doluyorum. 5. zincirin içine 3 tane daha trabzan yapıyorum. Yani toplamda 4 trabzan olacak. Bu ilk çektiğimiz zincir trabzan yerine sayıyoruz. 1, 2. Tığımızı 2 sefer doluyoruz. Aynı zincir içerisinde ikinci trabzanı yaptım. Tekrar 2 sefer dolayıp aynı zincir içerisinde trabzanımı yapıyorum. Şu anda ilk zincirle birlikte toplam 4 tane oldu. Arada 3 zincir. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Tekrar aynı zincir içerisinde 4 tane daha trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Arada 2 zincir.
Burada 5 zincir atlıyoruz. 6. zincire sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincirin içine bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar 6. zincire aynı bu şekilde trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincir içerisinde 4 tane trabzan yapıyorum. Aynı buradaki gibi. 1, 2, 3 ve 4. Buradaki gibi arada 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı zincir içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Buradaki gibi 2 zincir çekerek bu aradaki sık iğneyi yapıyoruz. 2 zincir, 6. zincire bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. 6. zincire aynı bu işlemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı şekilde bunu buraya yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şeyi tekrar ediyoruz. 6. zincire trabzanları, 6. zincire bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Toplamda 5 tane trabzanlı yer oluyor. Sıra sonuna kadar bu trabzanlı yere kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sırayı bu şekilde trabzanlı olan yerde bitiriyoruz. Ben başlangıç kısmında ekstra zincir çekmiştim. Fazla olan zinciri şimdi söküyorum. Bu şekilde de söküm işlemini yapıyorum. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. Sıramı tersine dönüyorum. Benim bu ortadan başlamam gerekiyor. Bu ortaya kadar iz sürme yaparak geleceğim. Trabzan tepesinden tığımı geçiriyorum. İpi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Sık iğne yapmıyorum. İz sürme yaparak devam ediyorum. Sıradaki trabzan tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sırasıyla bütün trabzanların üzerinden aynı işlemi yapıyorum. Benim ikinci zincirin orada başlamam gerekiyor. İlk zincirin bir telinden de aynı şekilde tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. İkinci zincirin de içinden tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Ve bu ortada bir sık iğne yaparak başlıyorum yeni sıraya. 3 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu diğer sırada yapmış olduğum sık iğnenin üzerine bir trabzan yapıyorum. 3 zincir. Tekrar tığıma dolayıp 2 sefer aynı sık iğnenin oraya battığım yere batarak bir trabzan daha yapıyorum. Aynı boşlukta 2 trabzan, arada 3 zincir yapıyorum. 3 zincir. Bu trabzanlı yaptığım yerde aradaki 3 zincirin orada hemen trabzanın yanında bir sık iğne yapıyorum boşlukta. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde bu trabzanın yanında boşlukta bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Diğer sırada yapmış olduğum sık iğnenin buraya. Bu sırada hep bu sık iğnelerin üzerine trabzan yapacağız.
Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu sık iğnenin üzerine bir trabzan yapıyorum. Aynı buradaki gibi. 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı trabzanı yaptığım yerde bir trabzan yapıyorum. 3 zincir. Bu trabzanlı yaptığım yerde hemen boşlukta trabzanın yanında bir sık iğne. Arada 3 zincir. Tekrar bu trabzanların yanında bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı şeyi tekrar ediyoruz. Bu boşluğa kadar, bu sık iğne olan yere kadar aynı şekilde yapalım. Sonuncu boşluğa kadar geldim. Burada da trabzanlarımı yaptım. Burada ortada başladığım gibi burada da ortada bitmem gerekiyor. Yani tam bu boşlukta sık iğne yaparak bitiriyorum. 3 zincir. Boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum ve sıramı burada bitiriyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir ve sıramı dönüyorum. Burada yaptığımız trabzanları şimdi bu boşluğun içerisinde yapacağız. Bu sık iğne yaptığımız yeri de buraya yapacağız. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu boşluğa gelerek toplamda 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Arada yaptığımız gibi 3 zincir yapıyoruz. Tekrar aynı boşluk içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. 1 2 3 ve 4. Bu arada yaptığımız işlemi buraya yapacağız. 2 zincir. Boşlukta bir sık iğne. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu boşlukta aynı burada yaptığımız işlemi buraya yapıyoruz. Toplamda 4 tane trabzan. 1 2 3 4. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta 4 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Arada 2 zincir. Boşlukta bir sık iğne. 2 zincir. Bu şekilde buralara da yapıp sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu olan yere de yaptım. Burada ortada başlamıştık. Burada da ortada bitireceğiz bu sıramızı. 3 zincir. Bu ilk sıraya başlarken yaptığım sık iğnenin üzerine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı da bitirmiş oluyoruz. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Bu sivri kısmı yaptık. Bu iç kısmı yaptık. Şimdi tekrar sivri kısım yapacağız. Aynı buradaki gibi. Normalde ortadan başlamasaydık, düz bir örnek olsaydı bu şekilde başlayıp ondan sonra bunu yapacaktık. Şimdi 7 zincir çekerek sıraya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve sıramı dönüyorum. Bu sivri kısmın alt kısmını, yani şu V kısmını yapmak için bu sırayı yapıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Burada sık iğne yaptığım yere batarak bir trabzan yapıyorum. Sırasıyla doladıklarımı sonra ikisini birlikte
Şimdi bu ilk sıranın V'si gibi oluyor. 4 zincir trabzan yerine 3 zincir aradaki zincir için çektik. Şimdi 3 zincir boşluğa gelerek aynı burada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Boşlukta trabzanın yanında bir sık iğne, arada 3 zincir, tekrar boşlukta trabzanın yanında bir sık iğne, 3 zincir. Diğer sırada yaptığımız gibi sık iğnenin oraya batıyoruz artık. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu yaptığım sık iğnenin üzerine batarak trabzan yapıyorum. 3 zincir. Tekrar tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan daha yapıyorum. 3 zincir. Boşlukta trabzanların yanında bir sık iğne yapıyorum. Ve buradaki işlemi de buraya tekrarlıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Burada en sonuncu yeri tekrar göstereyim. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Buraya kadar normal bir şekilde devam ettim. Şimdi son batacağım yere yapacağım. 3 zincir. Aynı bu baştaki gibi sivri yerin alt kısmını yapacağız. 3 zincir çektikten sonra tığımı doluyorum. Burada sık iğne yaptığım yere batarak trabzanımı yapıyorum. İlk önce doladıklarımı, arada 3 zincir, tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta tekrar batarak bir trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Bu trabzanlı yerin altındaki V'yi oluşturmuş oluyoruz. Şimdi yeni sıraya başlayarak bu sivri kısmı yapacağız. 4 zincir. Sıramı dönüyorum. Bu 4 zincir aynı buradaki gibi ilk trabzan yerine sayacağız. Ve yanında 3 tane daha trabzan yapacağım. Tığımı 2 sefer doluyorum. Boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Normal trabzan olarak 3 tane yaptım. Zincirle birlikte 4 oluyor. Arada 3 zincir. Tekrar tığıma 2 sefer dolayıp boşluk içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Arada 2 zincir yapıyorum. Bu boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. Diğer sıralarda yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu boşluğa gelerek trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Aynı burada yaptığımız işlemi de buraya yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bu sırayı da bu şekilde bitiriyoruz. Sıramı tersine çeviriyorum. Aynı burada yaptığımız gibi benim ortadan başlamam gerekiyor. İz sürüyerek ortaya kadar geliyorum. Ortada bir sık iğne yaparak sırama başlıyorum. Şimdi buradan sonrası hep aynı. Şu son 4 sırayı hep tekrar ederek yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Bu şekilde 4 sırayı tekrar ederek yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Bunu yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Sonra uç kısmını da size göstereyim. Şimdi bu tarafı yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Son sırada ekstra bir değişiklik yok. Normal sıralarda yaptığımız gibi uzun sırada son sıramı yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Sonra bu ipimizi arkada saklıyoruz. Bu uç kısımda ekstra bir değişiklik yok. Sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Sonra diğer tarafa geçiyoruz.
Diğer başlangıç tarafına geliyorum. Ondan sonra bu aynı ilk sırada yaptığımız işlemi diğer yöne doğru da yapıyoruz ve diğer tarafa başlıyoruz. İpimi alıyorum. Bir zincir çekerek başlıyorum. Diğer yöne çevirdikten sonra yüzü bize doğru bakacak. Tersi arkada kalıyor. Yüzü bize doğru bakacak. Onu karıştırmayalım. Bu ilk yaptığımız bu boşluğa batarak aynı ilk yaptığımız bu sırayı buraya yapacağız. Aynısını şimdi diğer tarafa tekrarlayacağız. Bir zincir çektikten sonra boşlukta ipimi oraya sabitliyorum. Burada yaptığımız gibi 4 zincir çekerek başlıyorum. Bu bizim ilk trabzanımız sayılıyor. Toplamda 4 trabzan yapıyorum. 2 sefer tığıma doluyorum. Boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4. Arada 3 boşluk. Tekrar tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Aynı buradaki gibi 2 zincir battığımız ilk sırada battığımız zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde buradaki gibi trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 4. Arada 3 zincir tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 2 zincir diğer sırada battığımız sık iğne yaptığımız yere batarak bir sık iğne yapıyorum. Sıramızı bu şekilde sıra sonuna kadar buraya kadar aynı şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıramı dönüyorum. Benim ortadan başlamam gerekiyor. İz sürümü yaparak ortaya kadar geliyorum. Bir sık iğne yaparak ortadan başlıyorum. Aynı burada yaptığımız gibi 3 zincir tığıma 2 sefer doluyorum. Sık iğne yaptığım yerin üstüne trabzanımı yapıyorum. Arada 3 zincir tekrar tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum. 3 zincir boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. Arada 3 zincir tekrar aynı boşluk içerisinde bir sık iğne, 3 zincir tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Bunu sıra sonuna kadar buraya kadar aynı şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. İlk başta ortadan başladığım gibi ortada da bitmem gerekiyor. 3 zincir ortada bir sık iğne yaparak sıramı bitiriyorum. Tekrar 3 zincir sırama dönüyorum. Şimdi bu kısa olan yeri yapıyoruz burada. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta 4 tane trabzanı yapıyorum. 1 2 3 ve 4.
Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 4 trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4. Arada 2 zincir. Buraya batarak sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Burada trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Aynı buradaki işlemi de buraya yapıyoruz. Sıra sonuna kadar, buraya kadar aynı işlemi yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. 3 zincir yapıyorum ve sıramı bitiriyorum. Burada ilk sık iğne yaptığım yere batarak tekrar bir sık iğne yapıyorum ve sıramı burada bitiriyorum. Şimdi tekrar bu sivri uçu yapmak için bu başlangıç kısmını yapıyoruz. 7 zincir, sıramı dönüyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu sık iğnenin üzerine bir trabzan yapıyorum. Buradaki sivri kısmın alt kısmını oluşturmuş oluyoruz. 3 zincir, boşlukta bir sık iğne, 3 zincir, tekrar boşlukta bir sık iğne, 3 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Bu aradaki sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. 3 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan, 3 zincir, buradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. 3 zincir çektim. Bu ilk başladığım yere de aynı buradaki işlemi yapıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu sık iğne yaptığımız yerde trabzanımı yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar tığıma 2 sefer dolayıp aynı boşluk içerisinde bir trabzan daha yapıyorum. Ve bu taraftaki köşenin alt kısmını oluşturmuş oluyorum. 4 zincir çekerek sıramı dönüyorum. Burada trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Aynı buradaki gibi. Bu bizim ilk trabzanımız. Şimdi 2 sefer dolayıp 3 trabzan daha yapıyorum. Toplamda 4 yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşluk içerisinde tekrar trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 2 zincir, boşluğa gelip bir sık iğne, 2 zincir, tığıma 2 sefer dolayıp burada trabzan yapmaya başlıyorum. Aynı buradaki işlemi buraya da yapıyoruz. Toplamda 4 trabzan, 2 3 4. Arada 3 zincir yapıp aynı boşlukta tekrar 4 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bundan sonrası hep aynı. Diğer tarafta yaptığımız gibi bu 4 sırayı tekrarlayarak bu diğer tarafta yaptığımız uzunluk kadar bu tarafa da yapıyoruz ve sıramızı bitiriyoruz. Bu ilk başlangıç tarafında kaç sıra yaptıysak aynı sıra sayısında bu tarafa da yapıyoruz. Yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım, bitişini gösterelim ve püskülümüze geçelim. Bu diğer yarısını da aynı diğer tarafta yaptığım uzunlukta yapıp son sıraya kadar geldim. Bu sivri olan kısımda bitiriyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu tarafı da bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz.
Püskül takarken bir orta boşluğa, bir de burada sık iğne yaptığımız içeride olan kısımlara püskül takacağım. Siz isterseniz sadece bu uç kısımlara da takabilirsiniz. Püskül yaparken ben elimde yapacağım. İlk önce şu kadar uzunlukta 2 parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla İki sefer düğüm atıyorum. 300. İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Ve püskülümüz bu şekilde 2 çeşit püskül yaptım. Bir tanesini 15 defa elime sardım. Bir tanesini 20 defa elime sararak püskülümü hazırladım. 15 defa olanı biraz daha kısa yaptım. 20 defa olanı biraz daha uzun yaptım. Püsküllerin uzunluğu kısalığı olmasını istiyorum. Bu modelde boncuk takmadım. Sadece püskül. Şimdi uzunları bu uçlara takalım. Sonra kısaları bu araya takacağız. İkinci zincirin ortasından beri ipimin tekini alıyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sonra bu bağladığımız ipin arkasından beri bu iplerimizi aşağıya çekiyoruz. Fazla olan ipi de kesiyoruz. Bu şekilde bütün uçlara püsküllerimizi takalım. Sadece uç kısımlara taktım.
Bu şekilde görünüyor. Eğer siz bu şekilde beğeniyorsanız sadece uç kısımlara da takabilirsiniz. Ben şimdi bu aralara da küçükleri takacağım. Püskülümü alıyorum. Bu sık iğne yaptığım yerden beri tığımı geçiriyorum. Bağladığımız yerin arkasından beri de ipimizi aşağıya doğru çekiyorum. Püskülümden boyu uzunsa püskülünü kesiyorum. Bu şekilde diğer boşluklara da püsküllerimi takıp geliyorum. Kısa püsküllerimi de taktım. Şimdi ben bunu tersten ütüleyip size bitmiş halini göstereceğim. Runner'ımı hafif tersten ütüledim. Bitmiş hali de bu şekilde. Umarım bu modeli de beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Sıradaki videolarla görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.